Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu yatırım yapıyorum diye düşünerek aslında her geçen yıl biraz daha fakirleşiyor. Enflasyonu hesaba katmıyorlar, alternatif maliyeti bilmiyorlar ve en önemlisi yanlış araçlara güvenip kendilerini güvende sanıyorlar. Evet, bugün sana popüler olan, herkesin güvenli ya da kazandırır dediği 5 yatırım aracından bahsedeceğim. Ama sana çeşitlendirme yap, uzun vadeli düşün gibi klişe tavsiyeler vermeyeceğim. Sana gerçek anlamda bu yatırım araçlarının seni nasıl fakirleştirdiğini elimden geldiğince gerçek rakamlarla anlatacağım. Videoyu aşağıdan beğendiyseniz hemen şimdi videomuza geçelim. Seni fakirleştiren yatırımlardan veya alışkanlıklardan ilki düşük getirili mevduat hesabı. Şimdi şöyle bir cümle var. Eminim ki çevrenizde bunu illaki duymuşsunuzdur. Para kazanmıyorum, en azından kaybetmiyorum. Bak bu cümle çok yanlış. Neden? Şimdi Türkiye'de yıllardır insanlar maaşlarından arttırdıkları parayı bankaya yatırıp faiz geliri bekledi. Evet, aslında kulağa makul geliyor. Paranızı bankaya yatırıyorsunuz, ne kadar kazanacağınızı biliyorsunuz. Gecelik faiz ödemesi yapan bankalar var. İlk bakışta gerçekten her şey çok hoş. Hiçbir şekilde paranızı riske atmadan belli bir miktar para kazanıyorsunuz. Ama şimdi gelin sizinle birlikte gerçekçi bir hesap yapalım. 2023 yılında Türkiye'de yıllık bazda enflasyon ortalama olarak 64 civarındaydı. Bazı dönemler daha da yükseldiği oldu. Bankadaki mevduat oranları ise ortalama olarak 40 ila 50 civarındaydı. Yani sen paranı bankaya yatırdığın zaman evet nominal olarak kazanıyorsun ama reel olarak yani satın alma gücü olarak her yıl ciddi miktarda para kaybediyorsun. Örnek veriyorum, 100.000 TL'nin %45 faizle bir yıl sonraki getirisi 45.000 TL, yani toplamda 145.000 TL paramız oluyor. Ama bu 100.000 lira %64 enflasyona hesaba katarsak bir yıl sonra aynı sepeti alabilmesi için 164.000 TL olması gerekiyordu. Yani sen aslında burada neredeyse 20.000 TL kadar para kaybettin. Peki bankalar neden hep reklamlarda bu mevduat oranlarını bu kadar övüyorlar? Paranızı bankaya yatırın diyorlar, paranızı bankada tutun. Hatta size bunu teşvik edebilmek için bir sürü farklı kampanya sunuyorlar. Arkadaşlar, kısaca açıklamak gerekirse bankaların en büyük geliri buradan. Yani bankalar aslında mevduat toplamak zorunda, sizlerden para toplamak zorunda. Başkalarına kredi verebilmek için paraya ihtiyaçları var. Örnek veriyorum, sen paranı bankaya veriyorsun, banka sana yıllık %45 faiz veriyor. Ama senin paranla başkasına %65, %70 faizle kredi veriyorlar. Yani senin paranı başkasına en az %20, %30 karla satıyorlar. Ve bu aradaki fark tamamen bankanın karı. Yani sen bankaya para yatırdığında aslında bankaya çok ucuz bir fon sağlamış oluyorsun. Ve banka o fonla, yani senin paranla çok daha fazla para kazanıyor. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Parayı faize koymak veya para piyasası fonunda belirtmek yanlıştır demiyorum arkadaşlar. Benim burada üstüne basa basa söylemek istediğim tek bir şey var. O da şu: vadeli mevduat hesapları veya para piyasası fonları paranızı kısa vadede bekletip değerlendirebileceğiniz alanlardır. Ama uzun vadede, örnek veriyorum 6 ayın üzeri zamanlarda paranızı enflasyona karşı maalesef ki bayağı bir eritmiş olur. Siz faizden gelen parayı veya işte para piyasası fonunda kazandığınız parayı başka yatırımlarda değerlendiriyorsanız, oradan gelen karı tekrardan yatırıyorsanız orada başka bir şeyler devreye giriyor. Yani o şekilde yapıyorsanız tamamen zararlı diyemem ama aldığınız karı direkt olarak harcıyorsanız paranızı yavaş yavaş tüketiyorsunuz demektir. Seni yavaş yavaş fakirleştiren araçlardan biri de arkadaşlar, biliyorum belki bu konuda beni eleştireceksiniz ama sadece altın yatırımı yapmak. Her zaman ne diyorlar? Altın değerini korur. Altın sana hiçbir zaman kaybettirmez. Hayır, kaybettirir. Şimdi bizim kültürümüzde, yani Türk kültüründe altının yeri çok farklı. Düğünlerde takılır, özel günlerde hediye edilir. Yani sadece biz altını yatırım aracı olarak görmüyoruz, başka amaçlar için de kullanıyoruz. Bu yüzden altın bizim günlük hayatımızda da çok önemli yeri olan bir araç. Ama bu kültürel değer finansal bir strateji olmak zorunda değil. Yani buna körü körüne bağlanmamıza gerek yok arkadaşlar. Ben altının değersiz olduğunu söylemiyorum ama altın her zaman sizin paranızı korumaz. Her zaman size para kazandırmaz ve çok nadir dönemlerde iyi performans gösterir. Şimdi birinci sorun şu: altın getiri üretmiyor. Mesela bir hisse aldığınızda, bir fon aldığınızda bundan düzenli olarak temettü kazanabilirsiniz. Bir gayrimenkul aldığınızda bundan aylık olarak düzenli bir kira getirisi elde edebilirsiniz. Ama altın basit. Yani alırsınız ve köşeye atarsınız, öylece durur. Herhangi bir getiri sağlamaz, herhangi bir büyüme yaşamaz. Herkes gibi altını alırsınız ve kenarda bekletirsiniz. İkinci sorun ise dolar bazındaki altın fiyatı. Evet, altın son zamanlarda gerçekten iyi yükseldi. Bunda hemfikiriz. Ama böyle yükselişler ne kadar zamanda bir oluyor arkadaşlar? Bunu birazcık araştırmamız lazım. Şimdi gerçek kazançlara bakacak olursak size şunları söylemek istiyorum. 1980-2000 yılları arasında altın tam 20 yıl boyunca
dolar bazında neredeyse hiç değer kazanmadı. Bakın tam 20 yıl. Eğer o dönemde paranı altına yatırmış olsaydın 20 yıl boyunca %0 getiri alacaktın. Ve bunun gibi dönemleri çok sık yaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 ile 2019 arasında da altının dolar bazında neredeyse hiç getirisi olmadığını grafiklerde görebiliyoruz. Yani şimdi düşünün, 25 yaşındasınız ve o dönemlerden birine denk geldiniz. Dediniz ki ben 25 yaşındayım, erkenden yatırıma başlamak istiyorum ve sadece altın yatırımı yapacağım dediniz. Ve eğer o dönemlerden birine denk geldiyseniz 10 yıl boyunca, 15 yıl, 20 yıl boyunca hiç para kazanamadınız. Gerçekten çok korkunç bir durum. Peki altının hiç yeri yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Benim önceki finansal okuryazarlık videolarımı da izlediyseniz, nasıl yatırım yaptığımla alakalı videoları da izlediyseniz benim altına bakış açımı zaten biliyorsunuzdur. Ben her zaman ne diyorum? Portföyde sigorta görevi görür. Nasıl evimize sigorta yaptırıyorsak, arabamıza sigorta yaptırıyorsak, hayat sigortası yaptırıyorsak, portföyümüzde de eğer bir sigorta istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Altın yatırımı yapmamız gerekiyor. Portföyde tabii ki %10, %15, %20 civarı altın olması gerektiğini ben savunuyorum. Ama bazıları gibi tamamen altına yatırım yapmanızı açıkçası ben çok gereksiz buluyorum. Az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. Peki sen şu anda altın yatırımı yapıyor musun? Yapıyorsan gram altın şeklinde mi? Bankadan mı alıyorsun? Yoksa aracı kurumlardan mı alıyorsun? Bunu yorumlarda belirt. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi 3. bölüme geldik. Sizi fakir bırakabilecek yatırım araçlarından biri de nedir arkadaşlar? Meme coinler. Bu meme coinler nedeniyle batmış, hayatını bitirmiş, çok kötü şeyler yaşamış insanlarla tanıştım ve gerçekten bu insanlarla tanıştığım zaman kripto paraları bilmeden yatırım yapan, hiç araştırmadan 2 gün önce çıkmış coin'e bütün hayatında kazandığı parayı basan insanlar beni şu anda bunları konuşacak noktaya getirdi. Arkadaşlar 3 günde zengin olmak diye bir şey yok. Bir günde paranızı 15'e 20'ye katlamak diye bir şey yok. Şimdi sana meme coin dünyasındaki arka planı anlatmak istiyorum. Çünkü zamanında ben de çok ilgilendim bunlarla. Arkadaşlar meme coin dediğimiz şeyler büyük çoğunluğunun gerçek bir teknolojisi, ürünü ya da kullanım senaryosu olmayan kripto para birimleridir ve değerleri tamamen sosyal dinamiklere, internetteki kültüre ve tamamen spekülasyona dayalıdır. Mesela Dogecoin, Shiba, Bonk bunun gibi coinlere biz meme coin diyoruz. Bu meme coinleri ortaya çıkarmak için arkadaşlar genelde bazen 10 kişi, bazen bir balina birleşip bir token üretir ve üretim maliyeti neredeyse sıfır. Başlangıçta tokenları, yani oluşturdukları tokenların büyük kısımlarını kendileri tutar. Sonra sosyal medyada bir kampanya başlatırlar. İşte bu coin yeni çıktı, çok yükselecek, 50x yapacak, 100x yapacak gibi, hatta bazı fenomenlere bununla alakalı reklam da verirler ve birçok insan maalesef ki bu coinlere, bu tokenlara yatırım yapar. O an ilk zamanlar, yani ilk token'ın çıktığı zamanlar fiyat hızlıca yükselir. Fiyat arttıkça daha fazla insan girmeye başlar. Fiyat artar ve en sonunda token'ın en başında o dediğim oluşturucular ellerinde tuttukları token'ları satmaya başlar ve bu şekilde belki de binlerce insanın parasını bu şekilde sıfırlarlar. Yani bunun gibi çok fazla şey yaşandı arkadaşlar. Çok fazla bunun gibi meme coin gördüm. O yüzden artık kesinlikle aklınızı başınıza almanız gerekiyor. Bunlar şakaya gelecek şeyler değil. Cidden bazı insanlar hiç bilmeden, hiç tecrübe etmeden bunun gibi coinlere, bunun gibi tokenlara yatırım yapıyorlar ve bütün birikimlerini kaybediyorlar. Şimdi dördüncüsüne geldik. Dördüncüsü de arkadaşlar yatırım değeri olmayan ev almak. Genellikle birçok insana göre ev almak çok önemli bir yatırım. Açıkçası benim de şu an hayatımdaki sanırım en değerli yatırımım ev almaktı. Şu anda da zaten sahip olduğum evde oturuyorum. Ev almakta yanlış bir şey yok ama yatırım gözüyle bakacak olursak ne kadar doğru, bunu birazcık tartışmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar aslında her ev yatırım değildir. Yani yatırım gözüyle alınan ev farklıdır. Oturmak için alınan ev farklıdır. Şimdi mesela bazı evler vardır. Amortisman süresi dediğimiz bir şeyle yatırım için mantıklı olup olmadığını anlarız. Mesela bir evin yatırım için uygun olup olmadığını hesaplarken arkadaşlar biz amortisman süresine bakıyoruz. Yani eğer siz o evi kiraya verecekseniz, kiradan gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, elde ettiğiniz kira geliriyle satış bedelini kaç yıl içinde karşılayabileceğini hesaplarsanız ortaya çıkan rakama göre o evin yatırımlık olup olmadığını anlayabiliriz. Evler için ortalama amortisman süresi arkadaşlar 16 ila 20 yıl arasında. Yani uygun fiyatlı bir ev aldığınızı düşünelim ama fiyatına göre elde edeceğiniz kira geliri çok iyi. Böyle bir durumda bu ev yatırım için mantıklı olur. Ama mesela yatırım için uygun olmayan bazı ev türleri var. Bunlar genellikle büyük evler oluyor arkadaşlar. 3+1, 4+1, 5+1. Bu evlerin amortisman süresi, yani kira ile satış bedeli arasındaki fark çok yüksek olabiliyor. Bunun gibi evleri zaten insanlar genellikle oturma amaçlı alıyor. Oturma amaçlı alınan evle yatırım yapılacak ev arasında da zaten fark olduğunu söylemiştim. Ve bazı
Bazı bölgelerde evet evlerin fiyatı TL bazında çok hızlı artabiliyor ama burada da önemli bir nokta var. Birincisi şu, zaten TL değer kaybettikçe her şeyin fiyatı yükseliyor. Dolar bazında doların da enflasyonunu hesaba katarak evden para kazandık mı kazanmadık mı buna bakmamız lazım. İkincisi ise likidite sorunu. Yani yatırım amaçlı bir ev alıyorsanız bu evi hızlıca paraya çeviremeyeceğinizi zaten biliyor olmanız lazım. Gayrimenkul zaten likit bir varlık değil. Ama bu kadar büyük bir parayı buraya bağlarken bunların hepsini göz önüne almamız gerekiyor. Eğer acil bir şey olursa da yani aceleyle bu evi satmak zorunda kalırsan değerinin çok altına gitmesi de söz konusu olabilir. Bu yüzden benim şahsi fikrim şu arkadaşlar. Oturacağınız evin dışında ev almak, yatırım amaçlı ev almak bence çok mantıklı değil. Ama şu dönemde. İleride durumlar ne olur tabii ki bilemeyiz. Ama ben şu anki aklımla açıkçası ev yatırımı yapmam. Oturacağım ev dışında farklı bir ev yatırımı yapmam. Belki çok uygun fiyatlı bir ev bulursunuz ve içinde de iyi, güvendiğiniz bir kiracınız olursa tabii ki o evden güzel kar elde edebilirsiniz. Ama onun dışında tekrar söylüyorum, ben ikinci evin, üçüncü evin yatırım amaçlı alınan evlerin çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bakalım gelecekte durumlar bize ne gösterecek. Şimdi videonun 5. kısmına geldik. Bu arkadaşlar aslında bir yatırım aracı değil, bir davranış. Nedir? Sürekli al-sat yapmak. Şu anda Türkiye'de genç yatırımcılar arasında bu çok popüler. Sürekli bir şeyleri al-sat yapıyorlar. Sürekli ekran başındalar. Ya telefondan sürekli grafiklere bakıyorlar. Yükselmiş mi, düşmüş mü? Gün içinde 2 tane, 3 tane, 5 tane alım satım yapıyorlar. Bunun sebebini anlamak gerekirse aslında şu. Ekran heyecan veriyor. O yeşil mumları, kırmızı mumları takip etmek insanlara heyecan veriyor. Veya örnek veriyorum 50 bin liralık bir yatırım yapıyorsunuz. O paranın sürekli böyle yükselip düşmesi insanlara heyecan veriyor. Ama ben bu şekilde sürekli alım satım yapan insanların kendini geçindirebilecek seviyede bile para kazandığını şimdiye kadar görmedim. Evet, bu işi gerçekten profesyonel olarak yapanlar var. Yani traderlık yapan, ciddi anlamda bunu iş olarak gören, mesleği haline getirmiş insanlar var. Onlara saygım sonsuz. Ama sen bir yerden çalışırken, bir yerden kendi işini yaparken veya bir yerden ailenle ilgilenirken, evinle ilgilenirken alım satım yapma. Bu gerçekten çok ciddi mesai gerektiren ve tecrübe isteyen bir iş. Bir de yaptığınız her alım satımdan komisyon ödüyorsunuz. Hem alıştan hem satıştan. Aracı kurumun aldığı komisyon düşük gözüküyor olabilir ama sen her gün bu işlemi tekrarladığın için aracı kurumu zengin etmeye devam ediyorsun. Bunu aylığa vurduğunda, yıllığa vurduğunda belki de bir yatırımından elde ettiğin karın tamamını komisyon olarak veriyorsun. Peki hiç işlem yapmayacak mıyız? Arkadaşlar tabii ki işlem yapacağız ama portföyünüzde bir problem yoksa, yatırımlarınız iyi gidiyorsa veya yatırımlarınızdan beklentiniz hala devam ediyorsa ellemenize hiç gerek yok. Ben de eskiden böyleydim. Yani zaten ben bu kanalda hep size kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Yaptığım hatalardan bahsediyorum. Sizlere bunları anlatıyor olmam benim hatasız olduğum anlamına gelmiyor. Aslında çok fazla hata yaptığım anlamına geliyor. Çünkü ben bunların hepsini yaşadım, deneyimledim ve şu anda sizlere anlatıyorum. Önceden ben de sürekli alım satım yapıyordum. Bir hisseye giriyordum, bir fona giriyordum, bir kripto paraya giriyordum. Alıyordum, 2 gün sonra satıyordum. Neden? Bu tamamen o anki heyecanla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani çok ufak bir para kaybetsem bile gidip hemen satıyordum. Alıyordum, satıyordum, alıyordum, satıyordum ama ya bunu belki 1 yıl, 1,5 yıl boyunca yapmışımdır ve elde var sıfır. Hiçbir şey kazanmadım. Gerçekten hiçbir şey kazanmadım. Ama ne zaman gerçekten yerleşik sisteme geçtim, yerleşik bir şekilde yatırım yapmaya başladım. O zamandan beri belli dönemlerde her yatırımın belli dönemi var arkadaşlar. Yatırım fonlarının çok yükseldiği zamanlar oluyor. Altının keza aynı şekilde bazı dönemlerde çok yükseldiği oluyor. Veya Amerikan borsasının rally yaptığı zamanlar oluyor. Bunların hepsi aynı anda olmuyor tabii ki. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir fikir ürettiğimiz zaman şuna çıkıyoruz: satmamalıyız. Bir şeyi aldıysak bunu uzun vadeli düşünmeliyiz. Ben uzun vadeli düşünmeye başladıktan sonra yatırımlarımdan %80 ihtimalle, %90 ihtimalle hep para kazandım. Çünkü örnek veriyorum bir fon alıyorsunuz veya işte Amerikan borsasından örnek vereyim. Bir hisse aldınız diyelim. O hisse bir ay gitmedi, 2 ay gitmedi, 3 ay gitmedi ama 4. ay, 5. ay bir şey oluyor ve o 3 ayda kazandırmadığı paranın belki 2 katını size kazandırıyor. Bu yüzden sabırlı olmak bu işin ana kuralı. Evet, sizlere bu videomda sizi fakir bırakabilecek 5 yatırım aracından bahsettim. Bunlara dikkat ederseniz, bu yatırım araçlarından uzak durursanız ve tabii ki benim videolarımda bahsettiğim şeyleri denerseniz çok daha iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.